İşte kardeşler, sizden öncekileri oruçla imtihan ettik. Kurbanla imtihan ettik. Zekatla imtihan ettik, sınav ettik. Sizi de bu ibadetlerle sınav ediyoruz. Etmekteyiz ve ölünceye kadar da etmeye devam edeceğiz. Ya kazanacaksınız ya kaybedeceksiniz. Kazanmak için ilim lazım. Kitap okumak lazım, sohbet dinlemek lazım. Bilgi sahibi olmazsan malının zekatını nasıl vereceğini nereden bileceksin ki? Hocaları dinlemezsen, alimleri dinlemezsen, kitapları okumazsan benim ne kadar malıma ne kadar zekat düşüyor nereden bileceksin? Verirsin 200 bin TL köşede param varken 500 TL verirsin bir akrabana. Tamam ben zekatımı veriyorum, veriyorum zekatımı dersin. Ne bir hesap ne bir kitap. Hiçbir şey yapmadan kendi kendini kandırırsın. Şeytan seni aldatır. Kabre borçlu girersin. Kabre zekat borcu üzerindeyken giren bir adam kabri cennet bahçesi olmaz. Kıyamete kadar asılı kalır o. Zekat borcu var çünkü onun. Bu sebepten dolayı bütün ibadetlerimizde olduğu gibi sınav halindeyiz, imtihan halindeyiz. 80 gram altın ve üzeri köşede bir parası olan, yani bugün 31 bin TL, 32 bin TL civarı tekabül ediyor 80 gram altın. 30 bin TL param varsa köşede bunun %2,5'unu hesap edeceksin ve en başta fakir fukara akrabana, en yakın akraban. Bu birinci sınıftır. Sonra ikinci halkaya geçeceksin, komşular. 7 sokak önden, 7 sokak arkadan, 7 daire sağ taraftan, 7 daire sol taraftan. Bu komşulara bakacaksın. Bunlar senin en yakınların demektir. Bu insanlara vereceksin. Zekatın varsa yine sonra Allah yoluna cihad edenler. Sıralama bu şekildedir. Yukarıdan aşağı. Bunlara dikkat edeceksin. Bunları bileceksin kardeşim. Ramazan bitmeden zekat olayını sıfırla. Neden? Çünkü Ramazan yaptığımız her ibadete karşı 1'e 1000, Allah'ımızın 1'e 1000 vereceği bir aydır. Bir mislinden 700 misline kadar Ramazan'ın dışında yaptığımız her ibadete Allah sevap verir. Ama Ramazan'da ne ibadet yapıyorsan bir kere Allah lafzını söyledin. Allah. 1000 defa söyledin. Bir defa değil. Allah Ramazan'da yaptığımız her şeye 1'e 1000 verir. Normalde asgarisi 1'e 10'dur. Ama Ramazan özel bir ay olduğu için, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin ayı olduğu için çok fazla dağıtır. Dolayısıyla bu zekatı vermek sana zaten farz. Bayram günü verirsen 1'e 1000 almayacaksın. Bir gün önce verirsen, bayramdan bir gün önce 1'e 1000 alacaksın. Sen akıllı bir tüccar olman lazım. Zeki bir tüccar olman lazım. Bu yüzden Ramazan içinde bu zekat olayını bitir ve zekatını her sene Ramazan'a sabitle. Çünkü 10 gün geriye doğru gidiyor devamlı. Kameri takvime göre zekat hesaplamasını yapacaksın. Yoksa 30 yılda bir sene zekatını vermemiş sayılırsın. Bu bilgiler senin hayatını kurtaracak bilgilerdir Müslüman kardeşim. Neden sınav edildiklerini ve neden sınav edileceğini sana hatırlatan bilgilerdir. Lütfen kulağını aç, iyi dinle ve itibar et. Allahü Teala bizi sınavı kazananlardan etsin. Amin.